Herkese Lüksemburg'dan merhabalar. İzmir'den annem geldi ve onunla birlikte bir geziye çıktık. Bugün Lüksemburg'dayız. Kalan 2 günde de Mosel Nehri'nin çevresinden devam edeceğiz. Farklı şehirleri göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Lüksemburg'daki ilk durağımız Casino Lüksemburg. Burası bir çağdaş sanat müzesi. Girişi ücretsiz. Salı günleri kapalı. İçeride genelde enteresan sergiler oluyor. Buraya da bir göz atmanızı mutlaka öneririm. Müzede ayrıca bir kitaplık da yer alıyor. Buradaki dergileri veya kitapları müzede otururken okuyabilirsiniz. İçeride enstalasyon hazırlanıyor. O yüzden acayip bir gürültü var. Buraya da böyle açık bir alan yapmışlar. Daha bitmemiş burası. Ama bu balon havuzuna girip, top havuzuna girip burada büyükler de oynayabiliyor. Müzeden çıktık. Bu karşıda gördüğünüz Adolf Köprüsü. Burası biliyorsunuz Lüksemburg dükkalıkla yönetilen bir ülke. Buranın eski düklerinden birinin adının verildiği bir köprü. Çok güzel bir tasarım var köprünün. Taş kemerleri gerçekten etkileyici. Köprünün altından bisiklet yolu geçiyor. Üstten de araç yolu ve yaya yolu geçiyor. Vadiyi görmek için güzel bir alternatif bu köprünün üstünde yürümek. Köprünün altından geçen vadi Petrus Vadisi. Burada hem yürüyüş yapabilirsiniz hem de güzel bisiklet yolları var. Bisiklet kiralayıp bir tur yapılabilir. Ve gördüğünüz gibi sonbaharın her rengi ağaçların üstünde. Gerçekten de çok güzel bir manzara var bugün şehirde. Meydana böyle standlar kurmuşlar. Kadınların kalp sağlığıyla ilgili sağlık taramaları yapıyorlar ve bilgilendirmeler yapıyorlar. Farklı dernekler standlar açmış. Diyabetten bağımlılığa, beslenmeye kadar değişik konularda insanlara bilgi veriyorlar. Rengi çok görünmüyor ama bu heykelin adı Altın Kadın Heykeli olarak geçiyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden insanlara adanmış. Avrupa'daki birçok anıtta olduğu gibi önce Birinci Dünya Savaşı da hayatını kaybedenler için anıt yapılıyor ama sonra İkinci Dünya Savaşı'nın yılları da buraya ekleniyor. Heykelin arkasında böyle bir balkon var ve vadinin manzarası buradan izlenebilir. Gördüğünüz gibi birçok turist, koşan çocuklar, herkes buraya gelmiş. Lüksemburg yürüyerek gezilebilecek bir şehir ancak ihtiyacınız olursa toplu taşımada burada ücretsiz. Şehirdeki tarihi yerler birbirine yakın. Şimdi Notre Dame Katedrali'ni göreceğiz.
Kiliseden çıktık. İçeride dua edildiği için çok rahat da konuşamadım. Bu kilisenin vitrayları beni çok etkiledi. Çok güzel yapmışlar. Aynı zamanda farklı duvar resimleri vardı. Ve kilisenin çıkışında da günah çıkarma kabinleri yer alıyordu. Ama geçen geldiğimde orada bir papaz ve bir insan vardı konuşan. Bu sefer çok daha sakindi içerisi. Şimdi şehri keşfetmeye devam ediyoruz. Lüksemburg Dükalığı'nın merkezine geldik. Burası Grand Ducal Palace. Burada Büyük Dük oturuyor. Gördüğünüz gibi böyle sokak arasında bir bina aslında. Ben açıkçası önünde daha fazla koruma olacağını düşünmüştüm ama çok büyük bir kalabalık yok. Turistler daha kalabalık. Saray masallardan çıkmış gibi. Sarayı ziyaret etmek istedik ama burası sadece yaz aylarında ziyarete açıkmış. Bir de askerlerin aslında nöbet değişim töreni oluyordu ama belki yakalarız. Yine buralardayız akşama kadar. Süper Picasso. Lüksemburg'da 3 tane resmi dil var. Lüksemburgca, Fransızca ve Almanca. Bunların dışında da İngilizceyi gayet iyi konuşuyorlar. Eski bir ork. Burada farklı müzik aletleri var. Örneğin keman, klarnet, trombon, flüt diye devam ediyor. Lüksemburg ilk geldiğim günden beri bana Prag anımsatıyor. Hala da öyle. Şimdi ara sokaklara girdikçe burası da Prag'a benziyor demeden duramıyorum. Çok güzel. Balık pazarına geldiğinizde böyle bir ara sokağa giriyorsunuz ve bir balkon var. Buradaki yazıda biz olduğumuz gibi kalmak istiyoruz diyor. Lüksemburg 1. Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline uğramış ve buradaki insanların bu işgale tepkisi de balkondaki bu yazı olarak yansımış. Lüksemburg tarihte farklı medeniyetlerin işgali altında. Lüksemburg tarih boyunca farklı ülkelerin işgaline uğramış. Bunlardan biri de İspanya. 17. yüzyılda İspanyol egemenliği altındayken bu surları inşa etmişler şehrin güvenliğini arttırmak için. Ve burası şu an Avrupa'nın en güzel balkonu olarak biliniyor. Bu aşağıda gördüğünüz yer Neumünster Manastırı. Orası Grund bölgesi ve karşıda da trenlerin geçtiği bir köprü bulunuyor. Şöyle karşılıklı. Bir aşağıya da ineceğiz. Oradan da manzaraya bakacağız. Ancak burası şehrin en popüler noktalarından biri. Bu manastırda yıl boyu farklı etkinlikler oluyor. Onun da linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Belki size bir tiyatro oyununa veya bir konsere denk gelebilirsiniz.
Lüksemburg şehirdeki birçok tarihi yapı nedeniyle 94 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Burada da onu anlatan bir tabela var. Şehir böyle devam ediyor. Grund bölgesine indik yürüyerek. Bu karşıda gördüğünüz oyuklar Bog Casemate olarak geçiyor. Burada 900'lü yıllarda bir kale inşa edilmiş. Ondan sonra da 18. yüzyılda Avusturyalılar yine şehrin savunmasını güçlendirmek için o kalenin üstüne tünel sistemleri inşa etmiş. Şehrin bir diğer popüler noktası da burası. Manastır Cadılar Bayramı'na hazırlanmış. Güzel konsept yapmışlar ama. Lüksemburg şehri böyle 2 katlı bir şehir. Şimdi biz Grund bölgesindeyiz, alt kattayız. Yukarı çıkacağız yürüyerek. Aslında otobüse de binebilirdik ama baktık ki hem otobüs çok sık geçmiyor hem de tekrar uzun bir yol yürümemiz gerekecek. O yüzden şöyle nehir manzarası eşliğinde yukarı doğru tırmanıyoruz. Şehrin önemli tarihi noktalarından geçen Wenzel yürüyüş rotası var. Bunu internetten bulup indirebilirsiniz. İşte bu surların etrafından geçen bir rota. Aynı zamanda da fotoğraf çekebileceğiniz güzel noktaları da belirtiyor. Yaklaşık 3,5 saat sürüyormuş. Bizim bugün bunu yapmamız çok zor. Belki bir dahaki gelişime. Nasıl? Lüksemburg'da geleceğiniz kafelerden birisi Oberweis. Burada şefler özel pastalar yapıyorlar. Böyle değişik kendi ürünleri de var. Fiyatları biraz yüksek olsa da denemeye değer. Burası Lüksemburg. Maalesef fiyat aralıkları birazcık fazla Almanya'ya kıyasla. Fen'in karşı tarafında Hermensmarsch çeşmesi var. Bu eski bir Lüksemburg geleneğiymiş. Örneğin bir fuar veya panayır olduğunda bir çoban arkasına koyunları ve müzisyenleri katıp böyle köy köy gezerek insanlara yaklaşan etkinlikleri haber veriyormuş. Buraya da heykelini yapmışlar. Lüksemburg'un ana caddesindeyiz. Burası alışveriş caddesi. Sağlı sollu dükkanlar, kafeler. Genelde de hep bildiğimiz markalar yer alıyor. Sanıyorum şehrin bugün gördüğüm en kalabalık noktası burası. Fransız geleneklerine uygun kafeteryalar da çokça yer alıyor. Şurada da bir gül reçeli gördüm sanki. Ekim ayının sonlarındayız ama hava bugün gerçekten çok güzeldi. Güneş de açtı. Şimdi saat 5:30. Havanın kararmasına 1 saat kadar kaldı. Şehirdeki son turlarımızı yapıp bir sonraki durağımıza geçeceğiz. Lüksemburg Belediye Binası.
Böyle güzel bir binada çalışmak ne kadar keyifli olurdu. Burası da deniz ürünleri satan bir dükkan. Biraz fiyatlara bakalım. Şurada somon kilosu 55 euro. Arkada da levrek gibi sanki şu balık değil mi? Levrek. Bu da 33 euro yaklaşık. Ama gördüğünüz gibi çeşit çeşit deniz ürünü var. Midyeler. Az önceki yapı galiba belediye binası değilmiş de bu belediye binası. O da tatlı, tarihi bir yapı. Böyle bu meydanda birçok restoran yer alıyor. İnsanlar işten çıkıp artık buluşmuş. Günün yorgunluğunu atmaya gelmişler şehre. Şehir merkezi gerçekten de küçük. Notre Dame Kilisesi'ne geri geldik bile. Lüksemburg'dan ayrılma vakti geldi. Bu şehir için bence bir gün yeterli. Tam bir gününüzü ayırırsanız yeterli olur. Ama tabii ki müzeleri de görmek isterseniz o zaman belki 2 gün gerekebilir. Lüksemburg'un çevresinde üzüm bağları var. Şarap üretiminin yapıldığı. Oraları da araştırıp ziyaret edebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Biz bugün buradan çok keyif aldık. Annem de Lüksemburg'u gerçekten çok beğendi. Onun için de ayrıca mutluyum. O zaman videonun devamında, gezinin devamında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lüksemburg'dan çıkıyoruz. Şimdi eğer ki araçla geldiyseniz burada benzin fiyatları çok daha uygun Almanya'ya göre. Depoları fullemeyi unutmayın. Şimdi köprünün üstünden geçeceğiz ve karşı taraf hemen Almanya olacak. Almanya'ya girdik. Lüksemburg Almanya arasında bir sınır kontrolü yoktu. Belki gündüz vakti olduğu için öyleydi. Ama bu aralar biliyorsunuz çok gündemde Almanya'nın sınır kontrolleri. Ancak bugün biz herhangi bir kontrole denk gelmedik.